Herkese merhabalar. Bugün sizlere rengiyle ve kıvamıyla çok güzel bir karadut reçeli tarifi hazırladım. Ben bugün reçelimi 500 gramlık karadut kullanarak yapacağım. Sizler dilerseniz miktarı arttırabilirsiniz. İlk olarak dutları temizlemekle tarifime başlıyorum. Bu sap kısımlarını bir bıçak yardımıyla keserek alıyorum ve sonrasında dutlarımı yıkayarak temizleyeceğim. Şunu da belirtmek isterim ki karadut elleri boyayan bir meyve. Dilerseniz bu aşamada eldiven de kullanabilirsiniz. Evet, tüm dutların sap kısımlarını temizledikten sonra bol suyla güzelce yıkıyorum ve sonrasında da şekere yatırma işlemini yapacağım. Ben bugün karadut reçelimi yayvan genişçe bir çelik tencere içerisinde yapıyorum. Şöyle 2 bardak da şekerim var. Dutları şekere yatırırken ilk olarak tencerenin tabanına biraz şeker döküyorum. Sonrasında da dutların bir kısmını üzerine aktarıyorum. Böyle kat kat olacak şekilde şekere yatırma işlemini yapıyorum. Bu arada siz reçeli daha az tatlı seviyorsanız şeker miktarını kendi damak tadınıza göre azaltabilirsiniz. Şimdi kapağını kapatıyorum ve kenarda en az 2 saat kadar kendi suyunu salması için bekletiyorum. Sizler dilerseniz dutlarınızı geceden şekere yatırarak sabahta kaynatma işlemini yapabilirsiniz. Benim çok fazla vaktim olmadığı için sadece 2 saat kadar beklettim. Bu aşamada şöyle biraz karıştırıyorum dutları çok ezmeden ve sonrasında da ocağımın üzerine alacağım. Ocağımızı da en kısık ateşte açalım. Reçelimizi kısık ayarda kaynatacağız. Reçel yaptığınızda mutlaka kısık ayarda ve uzun süre pişirin ki hem reçelinizin kıvamı hem de rengi çok güzel olsun. Gördüğünüz gibi kısık ayardaki reçelim yavaş yavaş kaynamaya ve sulanmaya da başladı. Ben reçelleri böyle çok sulu kıvamlı sevmediğim için üzerine su eklemedim. Tamamen kendi suyuyla yaptım. Sizler eğer sulu kıvamlı bir reçel istiyorsanız isterseniz içerisine biraz su da ilave edebilirsiniz. Ama dut da kendi suyunu salan bir meyve olduğu için bu aşamada su eklemenize bence hiç gerek yok. Şöyle kısık ayarda kaynayan reçelimin böyle tabanındaki şekerlerin de erimesi için dutları çok ezmeden biraz karıştırıyorum ve tekrar kısık ayarda kaynatmaya devam ediyorum. Bu arada hangi reçeli yaparsanız yapın kesinlikle harlı ateşte reçelinizi kaynatmayın. Aksi halde reçeliniz yanacak, tadı da yanık kokacaktır. Ben reçel yaptığımda şöyle çay kaşığının ucuyla biraz da tuzsuz tereyağı ekliyorum. Bu sayede hem reçelim daha parlak görünüyor hem de köpüklenmesini de önlemiş oluyor. Karadutları kaynatırken şöyle içerisinde de çekirdekleri çıkmış oluyor. Beni rahatsız etmediği için ben bunları ayırmadım. Sizler dilerseniz bu çekirdekleri kaşıkla alarak ayırabilirsiniz. Evet, karadut reçelimiz yaklaşık yarım saattir böyle kısık ateşte kaynamaya devam etti. Bu aşamada ben kıvamını kontrol etmek için şöyle bir porselen tabağı dondurucuya koymuştum. Onun içerisine reçelimden bir miktar alıyorum ve kıvamını kontrol ediyorum. Şöyle baktığınızda kaşıktan ağır ağır damlıyorsa artık kıvamı olmuş demektir. Şöyle kaşıktan son damlası ağır ağır damlayan reçelimin artık kıvamı bana göre oldu ve ocaktan indireceğim. Ama ocaktan indirmeden önce de şöyle bir yemek kaşığı olacak şekilde içerisine limon suyu ekliyorum. Reçelinize son aşamada ekleyeceğiniz limon suyu sayesinde reçelinizde ilerleyen zamanlarda şekerlenme de olmayacaktır. Şöyle 5 dakika kadar daha kaynattım. Yani reçelimi toplamda 35 dakika boyunca kaynatmış oldum ve artık ocaktan indiriyorum. Evet, ocaktan indirmiş olduğum karadut reçelimin son rengini şöyle yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tamamen kendi suyuyla pişti ve çok güzel tam da kıvamında bir karadut reçeli oldu. Ben reçeli az miktarda yaptığım için bugün vakumlama işlemi yapmayacağım. Direkt bir kavanoz içerisine koyup buzdolabında muhafaza edeceğim. Sizler fazla miktarda yaparsanız eğer sıcak sıcak vakumlayarak
serin ve kuru bir yerde uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Evet, yarım kilo kadar karaduttan bu ölçülerde bir kavanozda karadut reçelimiz oldu. Buzdolabında bir gün dinlendirmiş olduğum karadut reçelimin son kıvamında size yakından göstermek istiyorum. Daha önce karadut ile reçel yapmadıysanız da mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hem rengi hem kokusu hem de lezzetiyle çok güzel bir reçel oluyor. Sizler reçelimin son halini izlerken ben de sizlere artık veda ediyor olacağım. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.